Herkese merhabalar. Lezzetli Tezgah YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok lezzetli bir Snickers pasta yapacağım. Hemen tarife geçiyorum. Derin bir kaseye 3 adet yumurta alıyorum. 125 mililitrelik çay bardağıyla 1 çay bardağı toz şeker. Yarım çay bardağı ılık su alıyorum kaseme. Daha sonra mikserin en yüksek ayarında köpük köpük olana kadar, yani krema kıvamına gelene kadar çırpıyorum. Biraz çırptıktan sonra şöyle bir fiske tuz ekliyorum ve çırpmaya devam ediyorum. Çırpma işlemi bitti. Blender'ı artık kaldırıyorum ve kabartma tozunu ve vanilyayı unun üzerine ilave ederek kuru malzemeyi eleyerek ekleyeceğim. 2,5 çay bardağı un, 1 adet kabartma tozu, 1 adet vanilya var içinde. Yavaş yavaş eleyerek ve dıştan içe doğru spatula ile karıştırarak unu, kabartma tozunu ve vanilyayı hamuruma yediriyorum. Bu arada fırınımı da 170 derece alt üst ayarı olacak şekilde açtım. Kekimizi sıcak, yani ısınmış fırına vereceğiz. Keki borcamda veya kelepçeli kalıpta da pişirebilirsiniz. Ben bir çember kullandığım için altına folyo kağıt ve pişirme kağıdı koydum ve çemberin kenar duvar kısımlarına da pişirme kağıdı kestim. Tereyağı ile yapıştırdım. Şimdi kekimizi fırına verdik. Kek pişerken keki ıslatacağımız sütü hazırlıyorum. Bunun için 3 çay bardağı süt, 1,5 yemek kaşığı toz şeker, 100 ml, yani yarım paketi sıvı krema kullandım. Bu kremanın yarısını da ayırıyoruz. Onu da karamel yaparken kullanacağız. Eğer bu pastanın yapılışında karamel olmasaydı belki sütünü sade de kullanabilirdim. Ya da evinizde yoksa krema, sade sütle de ıslatabilirsiniz. Hazırladığımız kremalı sütü dolaba kaldırdım. Şimdi küçük bir tencereye şöyle 2 çay bardağı toz şeker aldım. Bu arada kekim de pişti. Fırınımı şöyle aralıyorum. Kekimi 10 dakika fırından çıkarmıyorum, sönmesini istemediğim için. Pandispanya formunda bir kek olduğu için sönebilir. Ortadan daha az bir şekilde ocağı yakıyorum ve erimesini bekliyorum. Hiç müdahale etmiyorum. Gördüğünüz gibi eridikten sonra şöyle bir sallıyorum. Ve artık ortasında çok az bir şeker kaldığında kenarlarından yanmasın diye spatula ile karıştırıyorum. Gördüğünüz gibi şeker iyice eridi. İçerisine 1 yemek kaşığı tereyağı ekledim. Tereyağı eriyene kadar karıştırıyorum. Yarım paket sıvı kremayı da karamelin içine döküyorum ve karıştırmaya devam ediyorum. 2-3 dakika daha ocakta kaldıktan sonra artık altını söndürüyorum. Karameli şöyle geniş bir kaseye döküyorum. Birazdan üzerine fıstıklarını ilave edeceğim. Bir çay bardağı dolusu tuzsuz yer fıstığını karamelin içine ilave ediyorum ve karıştırıyorum. Fıstığı eklemek için karamelinizin soğuk olmasına gerek yok. Karamel hala sıcak. Üzerine dökmek için de çok soğuk olmasına gerek yok. Ilısa yeterli olacaktır. Bir köşeye alıyorum. O bekleyecek. Ben de bu arada kekimi ıslatıp krem şantisini hazırlayacağım. Kekim şu anda sıcak değil, ılık. Oda ısısına geldi. Altındaki folyo ile yağlı kağıdı şu şekilde sıyırıp çıkartıyorum.
Ama çemberin kenarındaki yağlı kağıdı ve çemberi çıkartmıyorum. Üzeri için hazırladığım sütle kekimi güzelce ısıtıyorum. İsterseniz kürdanla delikler de açabilirsiniz. Ben açmadığım halde güzelce çekti. Keki de gerçekten çok güzel oldu. Pandispanyası sünger gibi oldu. Hemen sütü döker dökmez içine gördüğünüz gibi çekti. Üzeri için krem şanti hazırlayacağım. Bunun için ben kaymak tadında krem şanti aldım. Çünkü karamel gerçekten çok şekerli ve tatlı olduğu için kaymaklı, yani kaymak tadında olan krem şanti biraz daha şekeri az bir kıvamda. O yüzden ben onu seçtim, onu tercih ettim. Ama elinizde normal krem şanti de varsa bir paket krem şantiyi 1,5 çay bardağı soğuk süt ilave ederek tıraş köpüğü kıvamına gelene kadar bu şekilde çırpıyorum. Ve hiç beklemeden kekimin üzerine hemen bütün krem şantiyi döküyorum. Daha sonra bir spatula ile üzerini güzelce düzlüyorum. Karamelinizi hemen krem şantiden sonra dökebilirsiniz hiç beklemeden. Bu süre içerisinde benim 1 saat dışarıda işim olduğu için benim karamelim biraz fazladan dondu. Ama ılıkken dökerseniz daha böyle akışkan bir kıvamda olacaktır. Benimki biraz fazla donduğu için böyle oldu ama en donmuş şekli de budur yani. Buzdolabına hiç koymadım. Oda ısısındaki hali bu. Bu şekilde beklemiş bile olsa gördüğünüz gibi yemek kaşığıyla birer kaşık döküp yayabiliyoruz. Karamelini de döktükten sonra hiç çemberini çıkarmadan hemen buzdolabına kaldırıyorum pastamı. 2-3 saat dinlenmeye bırakıyorum. Eğer vaktiniz varsa 4-5 saatte dinlenebilir. Hiç fark etmez. Ertesi gün de yiyebilirsiniz. 2,5 saat sonra pastayı dolaptan çıkardım. Şöyle çemberi alıyorum ve kenarındaki yağlı kağıdı da şu şekilde açıyorum. Tabii eğer borcamda yaptıysanız direkt olarak dilimleyip servis edebilirsiniz veya kelepçeli kalıpta yaptıysanız hiç yağlı kağıtla uğraşmazsınız. Gördüğünüz gibi muazzam oldu pastam. Çok güzel oldu. Lezzeti de harikaydı. Özellikle trilce sevenler bu tarifi de yapsın, mutlaka bayılırsınız. Evet arkadaşlar, şöyle dilimlerken bıçağımızı da temizlemeyi unutmayalım her kesişimizde. Gerçekten çok lezzetli, harika bir pasta oluyor. Çayın kahvenin yanına yapın mutlaka diyorum. Ve bir videomun daha sonuna geldim arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Tabii ki buraya kadar geldiyseniz kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi lütfen unutmayın. Zil bildirimlerinizi de mutlaka açın. Çünkü ben video yüklediğimde yeni videolarımdan ilk siz haberdar olursunuz bu şekilde. Şöyle size bir çatal alıp dokusunu da göstereyim. İçi de gayet yumuşak ve güzel bir pastaydı. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.